Ben ortopedi ve travmatoloji uzmanı Doktor Armağan Can Ulusaloğlu. 6 yıldır uzmanlık yapıyorum. Çeşitli hastanelerde çalıştım. 2 defa yurt dışı deneyimim oldu. Aslında ortopedinin temeli pediatrik ortopedi. Bu işin yani zaten ortopedinin açılımı da o. Ben pediatrik ortopedi ve omurga cerrahisi üzerine uzmanlaştım. Yurt dışı eğitimlerim ve kendi eğitimim de hep bunun üzerine oldu. Dünyanın birçok yerinde çalıştım. O sayede de hep bu alanda kendimi geliştirdim. Özellikle günümüz dünyasında sadece bir kalça cerrahisi yaparak bile ortopedi sanatını icra edebiliyorsunuz ki ben size omurga cerrahisinden bahsediyorum da bir pediatrik ortopedi cerrahisinden bahsediyorum. Kendi içinde bile birçok gruba ayrılabiliyor. Size çocukluk çağında gördüğümüz omurga deformitesinden, skolyozdan bahsetmek isterim. Skolyoz aslında temel olarak kişiyi karşıdan gördüğümüzde kişinin omurgasında oluşan S şeklinde bir eğriliktir skolyoz. Skolyozun kendi altında bir 4 tipi vardır. Biz bununla ilk 3 tanesini konjenital skolyoz dediğimiz, sebebini bilmediğimiz skolyoz dediğimiz ya da nöromüsküler skolyoz dediğimiz bir sendroma eşlik eden skolyozları çocukluk çağında görüyoruz. Bir de ileriki yaş döneminde gördüğümüz, erişkin çağında gördüğümüz dejeneratif skolyoz dediğimiz kireçlenmeye bağlı bir skolyoz var. Aslında bunun net açıklanmış bir sebebi yok. Yani skolyoz neden oluyor bilmiyoruz. Ama skolyozun neden olabileceğini bildiğimiz birkaç tane teorimiz var elimizde. Bunun ilk teorisi omurganın 3 boyutlu düzende sebebini bilmediğimiz bir şekilde bir eğriliği. Yani omurga bir 3 boyutlu düzenimizi algılayamıyor. Yani X, Y ve Z ekseninde omurga kendini tam göremiyor. Ve omurga rotasyonel bir harekete uğruyor ve sonra bir tarafa doğru eğiliyor. Şöyle aslında ben bu konuda annelere çok kulak veriyorum. Anneler genellikle çocuğunun eğri durduğunu, çocuğun omuz yüksekliğinin eşit olmadığını, bel asimetrisi olduğunu ve bundan dolayı genellikle anneler çocukları zorla getiriyorlar hastaneye. Bir muayene görüyoruz, muayeneye bakıyoruz. Sonra bir film istiyoruz ve filmde net tanısını koyuyoruz skolyoz olup olmadığını. Tedavi için özel bir zamanım var, kesinlikle var. Ama biz 20 derecenin altında skolyozlara çok bir şey yapmıyoruz. 20 derecenin üstünde bir eğriliği olan skolyozlara ise öncelikle bir korse tedavisi veriyoruz. Özellikle çocuk büyüme çağındaysa. Yani büyüme çağı dediğim şey çocuğun 6 yaşından 16 yaşına ya da 17 yaşına kadar olan dönemini kapsıyor bu dönem. Bu dönemdeki çocuklara bir korse tedavisi verip ona göre takip ediyoruz. Eğer baktık korseye rağmen ilerliyor, derece 40 derecenin üstüne çıkıyor, skolyozun eğriliği 40 derecenin üstüne çıkıyor. O zaman da çocuğun büyüme potansiyeli varsa büyüme potansiyeline yönelik bir cerrahi, eğer büyüme potansiyeli kısıtlıysa da tamamen bir füzyon cerrahisi yapıp omurgada sabitleme sağlıyoruz ve bu açıyı azaltıyoruz. Tedavi cerrahi olarak 2 tip tedavi seçeneği var. İşte açısına göre karar veriyoruz. Eğer bir korse tedavisine uygun bir çocuksa korse tedavisi uyguluyoruz. Korse tedavisinin mesela 30 derece bir eğriliği var çocuğun. Korse tedavisini veriyoruz. Korsede amacımız %50 azalma sağlamasını sağlamak. Yani 30 derece bir eğriliğin 15 derece, 16 dereceye indiğini görüyorsak bu başarılı bir korse tedavisi deyip bu korsede devam ediyoruz. Ama baktık korse tedavisine rağmen büyüme devam ediyor. Dereceler artıyor. Hiç zaman kaybetmeden başka tedavi seçenekleri düşünüyoruz. Eğer kız çocukları ilk menarş yani ilk adet kanaması olduktan sonra erkeklerde ses kalınlaşması yeni başladıysa büyüme potansiyelinde olan bir çocuk diyoruz buna. Yani 12 yaş, 11 yaş, 13 yaş grubunda bunlara yeni gelişen ipli sistemler uyguluyoruz. Eğer biraz daha geç grupta gördüysek, 14-15 yaş grubunda gördüysek ve buna rağmen hani yapılan tedaviye rağmen cevap alamadıysak da nihai füzyon cerrahisi yapıyoruz. İleriki yaş dönemlerinde, 30'lu yaş dönemlerinde, 40'lı yaş dönemlerinde bu gösterilmiş ki cerrahi olmayanlarda çok ileri derecede deformiteler oluşmaya başlıyor. İleri derecede akciğer sıkıntıları oluşmaya başlıyor ve bu akciğer sıkıntılara bağlı olarak da bir ömür kısalma durumu var. O yüzden cerrahi şart. Özellikle uygun dönemde uygun cerrahi şart. Cerrahi şöyle bizim için de zor bir cerrahi, kolay bir cerrahi değil. Çünkü ortada bir spinal kanal var. Bu spinal kanaldan çıkan sinirler var. Bir risk hali, bir felç hali oluşabilecek durumlar var. Bir komplikasyona açık bir cerrahi. Hasta için de zor bir cerrahi ilk başta ama cerrahi sonrası bir 10 günden sonra, bir hafta 10 günden sonra kişi yavaş yavaş kendini topluyor. Sonra yavaş yavaş topluma adapte olmaya başlıyor. Yeni düzenine, yeni duruş tarzına, yeni omuz eşitsizlikleri ortadan kalkıyor. Bel asimetrisi ortadan kalkıyor. Daha güzel bir duruş oluyor. Ayna karşısına baktığında kendine güveni geliyor kişinin. Ve cerrahiden de insanlar çok ciddi fayda görüyor. Özellikle çocuklar çok ciddi fayda görüyor. Çocukların özgüveni kendine geliyor. Bir ay içerisinde kendine gelir. Ama bir spor aktivitesine dönmesi falan bir 6 ayı bulur. Serebral palsi çocuğun doğum esnasında
ya da doğumdan önce beynin hasarlanmasına, oksijensiz kalıp ya da başka sebeplerden dolayı beyin hasarlanmasına bağlı bir sorun oluşturuyor. Beyinde tutulduğu yere göre de serebral palsi tiplendiriliyor. Ya spastik serebral palsi olabiliyor ya da kas zayıflığına bağlı hipotonik serebral palsi, atetoid serebral palsi olabiliyor. Serebral palsinin tanısı genellikle çocuk ilk doğduğunda küvezde kalma gibi bir öyküsü oluyor. Sonrasında çocukta bir gelişim geriliği ortaya çıkıyor. Hem bir mental gelişim geriliği hem bir motor gelişim geriliği. Yani 1 yaşında atıyorum 18 aya kadar yürümesi beklenen çocuğun yürümesi gecikiyor. El hareketleri gelişiyor. Çevreye karşı duyarsızlığı oluyor çocuğun. Bu tarz çocuklarda serebral palsiden şüpheleniyoruz. İntrakraniyal yani kafa içi bir sorun oluşuyor. Bu kafa içi sorun oluştuktan sonra çocukta bir iskelet anomalisi ortaya çıkmaya başlıyor. Yani aşırı bir kas spazmları ortaya çıkabiliyor. Çocukta beklenmedik bir nöbet öyküsü ortaya çıkabiliyor. Bu durumdan sonra da bir serebral palsi hadisesinden şüpheleniyor. Bir intrakraniyal bir MR'la ortaya çıkıyor zaten. Serebral palsinin maalesef tedavisi yok. Ama serebral palsinin merkezinde 2 tane doktor var. Bir çocuk nöroloğu, bir de çocuk ortopedisi. Çocuk nöroloğu serebral palsinin epilepsi açısından, kafa içi sorunlar açısından takibinde çok önemli. Çocuk ortopedisi ise çocuğun önündeki engelleri kaldırmada çok önemli. Ortopediyle şöyle buluşuyor. 2 yaşından sonra bir serebral palsi tanısı konulduktan sonra artık çocuğa işlemler yapmak gerekiyor. Atıyorum tutulan kas spazmına göre, kas bölgesine göre ona yönelik bir gevşetme işlemleri yapmak gerekiyor. Eğer bir kemik durumu varsa, bir kemik cerrahisi yapılması gerekiyorsa, bir kemik deformitesi varsa kemik cerrahisi uygulanması gerekiyor. Sonrasında da bunları yaptığınız zaman çocuğun yürümesi düzene giriyor. Çocuğun el koordinasyonu, ayak koordinasyonu, yürümeyle ilgili duruşu, başının duruşu. O yüzden çocukları aşama aşama takip etmek gerekiyor. Yani 2 yaşında bir serebral palsi çocuğu olmuşsa bu çocuk kesinlikle her 6 ayda bir çocuk ortopedisi tarafından takip edilmesi gerekiyor. Bu cerrahi reçete hazırlama olayı çok önemli. Yurt dışında bu özellikle 2-5 yaş arası, 5-10 yaş arası, 10-18 yaş arası çocuklara başınıza ne gelecek ve başınıza ne geleceğe bağlı olarak da ne cerrahi yapılacak olarak bir açıklama yapılıyor. Mesela bir örnek vermek gerekirse 2-5 yaş arasında bir ayak deformitesi var. Buna bir yumuşak doku cerrahisi yapılacak. 5-10 yaş arası bir kalça cerrahisi yapılacak. Bir kemik cerrahisi yapılacak. 10 yaşından sonra bir skolyoz cerrahisi yapılacak. Buna göre bir sınıflandırma yapılarak bir reçete vermek kesinlikle mümkün. Hepsinin bir alt tipi var, hepsinin bir karma durumu var, beyin hasarının durumu, bir farklılık hadisesi var. Mesela bir atetoid serebral palside bir kalça çıkığı görmezken ama bir spastik serebral palside bir kalça çıkığı görüyorsunuz. Çocuk yürüyor mu, yürümüyor mu ona göre bir tedavi seçeneği hazırlıyorsunuz. Kişiye spesifik bir reçete veriyorsunuz aslında. Çocuklarınıza dikkat edin. Çocuklarınızın semptomları göz önünde bulundurun ve en ufak bir semptomda bir uzman hekime başvurun.